Merhaba koçlar. Ekim ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Ekim ayına giriş yaptığınızda gökyüzü sizlere özellikle ilişkiler ve ortaklıklar alanında önemli vurgular getiriyor. Güneş ve Merkür'ün Terazi burcundaki hareketi odağınızı tamamen biz bilincine çeviriyor. İletişimde daha dengeli, daha diplomatik olma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ancak Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açı, ailevi sorumluluklarla ilişkiler arasında zaman zaman denge kurmakta zorlanabileceğinize işaret ediyor. Bu arada Çekodasınız. Venüs'ün Başak Burcu'nda Güney Ay düğümü ile kavuşumu, sizlere iş hayatı, günlük düzen ve sağlık konularında geçmişten gelen kalıplarla yüzleşme ihtiyacını getiriyor. Artık size faydası olmayan alışkanlıkları bırakmanız gerekiyor. Bu süreçte geçmişe tutunmak mı yoksa geleceğe güvenmek mi sorusu karşınıza çıkabilir. Mars'ın Akrep Burcu'ndaki konumu ise sizlere derin bir dönüşüm enerjisi sunuyor. Ortak kaynaklar, finansal meseleler, miras ya da borçlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Burada krizler çıksa bile bu krizlerin içinde büyük bir güç kazanma fırsatı da gizli. Jüpiter'in Yengeç Burcu'ndaki yolculuğu ise kökleriniz, aile bağlarınız ve ev konularında büyüme getiriyor. Üstelik Akrep'teki Lilith'le uyumlu açı kurduğu üçgen açı, bastırılmış duygularınızı kabul ederek içsel bir güç bulmanızı sağlıyor. Aile içindeki sırlar ya da tabu konular açığa çıkabilir ama bunlar aslında sizi özgürleştirmek için oluyor. Satürn ve Neptün Balık ve Koç burcundaki kavuşumu bilinçaltı korkularınızla yüzleşmenizi istiyor. Bu dönem biraz ruhsal sınavlar yaşayabilirsiniz ama gökyüzü size hayal mi, gerçek mi ayrımını net biçimde gösteriyor. Ve Uranüs ile Plüto arasında güçlü bir üçgen var. Sizlere özellikle kariyer ve maddi kaynaklar alanında köklü dönüşümlerin kapısını açıyor. Yeni fırsatlar, farklı gelir kaynakları, teknolojik ya da yenilikçi girişimler önünüze gelebilir. Sevgili koçlar, Ekim ayı giriş enerjileri size diyor ki, geçmişin kalıplarını bırakın, ilişkilerinizde dengeyi bulun ve korkularınızla yüzleşin. O zaman hem maddi hem manevi anlamda yeni bir güç kazanacaksınız. Ekim ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi Ekim ayının ilk yarısına şöyle bir bakalım. Sizler için hem ilişkiler hem de iş özel hayat dengesi açısından oldukça yoğun görünüyor. Ekim ayının ilk yarısı. Gökyüzünde ard arda oluşan tek ara açı kalıpları, dolunay, Venüs-Satürn karşıtlığı sizleri hayatınızın çok alanında netleşmeye zorlayacak. 1 Ekim'de bir tek ara açı kalıbımız var. Ayın başında Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter'le Oğlak Burcu'ndaki Ay karşı karşıya gelecek. Terazi Burcu'ndaki Merkür de bu ikisine kare açı yapıyor olacak. Bu durum özellikle aile, ev yaşamınız, iş ve kariyer alanınız arasında sert bir gerilim yaratıyor. Bir yandan evinizde, aile içinde daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Diğer yandan iş hayatında otorite figürleri ya da üstlerinizin beklentileri sizi sıkıştırabilir. Merkür'ün konumu ise partnerinizle ya da iş ortaklarınızla ya da patronlarınızla iletişim krizlerini tetikleyecek. Burada dengeyi sağlamak için önce kendi önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor. 4 Ekim'de Venüs ile Güney Ay düğümünün kavuşumu var. Başak Burcu'ndaki Venüs'ün Güney Ay düğümüyle kavuşması gündelik yaşam ve iş düzeninizde fazla mükemmeliyetçi olduğunuzu gösterebilir. Siz her şeyi kontrol etmeye çalıştıkça aslında enerjiniz boşa gidiyordur. Bu dönemde akışa bırakmayı, öğrenmeyi size iyi gelecektir. Ayrıca Koç burcundaki Kiron'un devreye girmesiyle birlikte sağlığınız, bedeniniz ve kişisel gücünüzle ilgili bazı hassasiyetler açığa çıkabilir. Kendinizi fazla zorlamayın, bedeninizin sesini dinleyin. 6 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Bu geçişle birlikte önümüzdeki günlerde ortak finansal konular, vergiler, kredi, miras ya da partnerinizin gelirleriyle ilgili meseleler gündeme gelebilir. Burada araştırma yapmanız, gizli kalmış bilgileri ortaya çıkarmanız mümkün. Sizi güçlendirecek stratejik kararlar alma zamanı.
7 Ekim'de ise Koç burcunda bir dolunayımız var. En önemli tarihlerden biri sizin burcunuzda gerçekleşen bir dolunay. Bu sizin için bir dönüm noktası. Son 6 aydır attığınız adımların sonuçlarını göreceksiniz. Kimlik, duruş, ilişkilerdeki rolünüz bu dolunayla birlikte netleşiyor. Artık ben ne istiyorum sorusuna yanıt vermeniz gerekiyor. Evet, partnerinizin ya da ortakların talepleri var. Ama bu dolunay size kendinizi öne koymayı öğretiyor. Cesaretle ve netlikle adım atın. 11 Ekim'de Venüs ile Balık burcundaki Satürn karşı karşıya geliyor. Bu sizin iş hayatınız ve sağlığınızla ilgili önemli bir test olabilir. Çalışma koşullarınız, ekip arkadaşlarınız ya da günlük düzeninizle ilgili sınavlardan geçebilirsiniz. Burada aslında verimli olan, fayda sağlayan ile sizi tüketen ayrımını çok net göreceksiniz. İlişkilerde fazla fedakarlık yapmak sizi zorlayabilir ve sınırlarınızı korumak önemli olacak bu dönemde. Aynı günlerde Yengeç'teki Jüpiter'le Koç'taki Kiron arasında da bir kare açı var. Ailevi konular ve kendi kişisel yaralarınız arasında bir çatışmayı gündeme getirebilir. Belki geçmişten gelen bir kırgınlık su yüzüne çıkabilir. Bu yaraları kabul edip şifaya dönüştürmek çok önemli. 12 Ekim'de de gökyüzünde bir tek ara açı kalıbı var yine. Ay İkizler Burcu'nda Venüs ve Satürn arasındaki karşıtlığa kare yapıyor. Bu da yakın çevre, kardeşler, iletişim ve gündelik işlerle ilgili kafa karışıklığı yaratabilir. Çok fazla bilgi, çok fazla sorumluluk arasında bocalayabilirsiniz. O gün mutlaka önceliklerinizi belirleyin ve fazla dağılmamaya özen gösterin. İşte Ekim ayının ilk yarısı sizler için oldukça güçlü bir dönüşüm süreci. Aile, iş, ilişkiler, sağlık ve benlik alanında netleşmeniz gerekiyor. Özellikle dolunay hayatınızda yeni bir sayfa açmanıza yardımcı olacak. Cesaretinizi kullanın ama aynı zamanda ilişkilerde diplomatik olmayı unutmayın. En önemlisi bedensel ve duygusal sınırlarınızı korumaya özen gösterin. 14 Ekim'de gökyüzü sizler için oldukça çarpıcı bir tablo çiziyor. Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bununla birlikte odak noktanız ilişkiler, ortaklıklar ve hayatınızdaki denge arayışı olacak. Bu süreçte karşınızdaki kişilerle ya da iletişiminizde uyum ve güzellik arıyorsunuz. Ancak hemen ardından Koç burcundaki retro Neptün'le kurduğu karşıtlık sizlere şunu söylüyor. Her şey göründüğü gibi olmayabilir. İlişkilerde hayallerinizle gerçekleriniz arasındaki farkla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Ay ve Jüpiter'in Yengeç burcunda kavuşması yine aynı gün aile, ev ve köklerinizle ilgili konularda yoğun duygular getiriyor. Bu kavuşum güven ihtiyacınızı büyütürken aynı zamanda geçmişten gelen yaraları da harekete geçiriyor. Çünkü Terazi burcundaki Güneş, Koç burcundaki retro Kiron'a kare açı yapıyor. Sizleri özellikle biz-ben dengesinde sınavdan geçiriyor. İlişkilerde kendi ihtiyaçlarınızı mı önceliyorsunuz yoksa karşınızdakinin beklentilerine göre mi şekil alıyorsunuz? İşte bu sorunun cevabı bugün çok önemli olacak. Gökyüzünün en dikkat çekici görünümü ise bugün Venüs, Uranüs ve Plüto arasında oluşan büyük hava üçgeni. Bu açı kalıbı sizlere ilişkiler, ortak projeler veya sosyal çevreniz aracılığıyla yeni fırsatlar getirecek. Zihinsel açıdan son derece parlak bir dönemdesiniz. Yeni fikirler, farklı bakış açıları sizi ileriye taşıyacak güçlü bağlantılar gündeme gelebilir. Ve işin en güçlü yanı Venüs ile Neptün karşıtlığı bu üçgene eklendiğinde gökyüzünde bir uçurtma kalıbı oluşuyor. Bu kalıp sizlere şunu söylüyor. İlişkilerde gerçeklerle yüzleşmekten korkma. İllüzyonlar yıkıldığında yerini çok daha sağlam ve dönüştürücü bağlara bırakabilir. Bu 14 Ekim tarihi biraz karmaşık gökyüzü gündemiyle hem kalbinizde hem de hayatınızdaki bağlarda önemli bir dönemeç gibi gözüküyor. Hayal ile gerçek arasında gidip gelseniz de gökyüzü size büyük bir fırsat sunuyor. Daha bilinçli seçimler yapmak ve ilişkilerinizde daha özgür, daha dürüst, daha güçlü bir zemine taşımak için. Sevgili koçlar, Ekim ayının ikinci yarısı gökyüzü sizlere oldukça yoğun ve dönüştürücü deneyimler vaat ediyor açıkçası. Bu dönemde özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve kariyerle bağlantılı konular ön planda olacak.
17 Ekim'de Terazi burcundaki Güneş Koç burcundaki retro Kiron'la karşıtlık yapıyor. Yengeçteki Jüpiter ise her ikisine kare açı yapıyor. Bu tek kare açı kalıbı sizler için hem ilişkiler hem de ailevi konularda önemli sınavlar getirebilir. Partneriniz, eşiniz ya da yakın ilişkilerinizle ilgili geçmişten gelen yaralar yeniden tetiklenebilir. Ailevi meselelerde büyütülmüş duygular ortaya çıkabilir. Burada asıl ders başkalarıyla kurduğunuz dengede kendi öz değerinizden taviz vermemek. 20 Ekim'de Merkür ve Mars Akrep Burcu'nda kavuşuyor. Bu kavuşum sizlerin 8. evine denk geliyor. Ortak finanslar, miras, borç, alacak ya da eşin maddi durumu üzerine yoğun tartışmalar yaşanabilir. Bugünlerde söylediklerinize dikkat edin. Bir cümle çok şeyi değiştirebilir. Aynı zamanda derin araştırmalar yapmak, gizli konuları öğrenmek için de güçlü bir etki. 21 Ekim'de Terazi burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay ilişkilerinizde yeni başlangıçlara kapı aralıyor. Yeni bir ortaklık, yeni bir ilişki gündeme gelebilir ya da mevcut bağlarda önemli kararlar alabilirsiniz. Üstelik Merkür ve Mars'ın ay düğümleriyle kurduğu uyumlu açı bu kararların kader yolunuzda çok belirleyici olacağını gösteriyor. Sözleriniz ve seçimleriniz geleceğinizi şekillendirecektir. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Odak alanınız artık tamamen ortak finanslara, duygusal derinliklere ve güç paylaşımına kayıyor. Sizden gizlenen konular yüzünüze çıkabilir. 24 Ekim'de Güneş ile Plüto arasında gerilimli bir kare açı var. Bu açı kariyeriniz ve ortaklıklarınız arasında güç mücadelelerini gündeme getirebilir. Fakat aynı gün Akrep'teki Mars, Merkür ve Lilith'in Jüpiter ve Retro Satürn'le kurduğu büyük su üçgeni sizlere derin bir sezgisel destek sağlayacak. Maddi konularda ilahi bir açılım, ruhsal bir farkındalık yaşayabilirsiniz. 25 Ekim'de ay düğümleri ve ay arasında tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu etki gündelik hayat düzeniniz, sağlığınız ve inançlarınız arasında bir gerilime işaret ediyor. Burada önemli olan aşırı detaylara saplanmadan büyük resme bakabilmek. 29 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiyor ve Uranüs'e karşıtlık yapıyor. Bu etki eğitim, hukuk, yurt dışı bağlantılı işler ya da uzak akrabalarla ilgili beklenmedik gelişmeleri gündeme getirebilir. Ani haberler alabilirsiniz. Aynı gün Güneş ve Ay arasındaki kare açı duygularınızla kararlarınız arasında bir çelişki yaratabilir. Sevgili koçlar, bu dönem sizlere şunu söylüyor. İlişkilerinizde dengeyi sağlamak için önce kendi içinizdeki yaraları şifalandırmalısınız. Krizlerden kaçmak yerine onları dönüştürücü güç olarak görün. Söyledikleriniz, aldığınız kararlar ve kurduğunuz bağlar önümüzdeki dönemin kaderini belirleyecek. Eylül ve Ekim ayları oldukça kadersel ve dönüşümsel geliyor. Umarım mutlu, huzurlu bir ay geçirirsiniz. Sevgiyle kalın.